Herkese merhabalar. Yeşimden Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dilerseniz et yemeklerinizin yanına, dilerseniz kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak, çok lezzetli bir muhammara tarifi hazırladım. Bu lezzetli meze tarifimiz için gerekli olan malzemeleri saymakla tarifime başlıyorum. Tarifim için 3 adet kapya biber kullanacağım. Kapya biberlerimi öncesinde güzelce közleyeceğim. Burada 2 adet de tost ekmeğim var. Sizler dilerseniz bayat ekmek ya da etimek de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Ayrıca şöyle küçük bir kasede cevizim var. Muhammaranın içerisine sarımsak ve nar ekşisi çok yakışıyor. Şöyle küçük bir kase nar ekşim ve 2 tane de sarımsağım var. Ayrıca birer yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçam var. Baharat olarak da birer çay kaşığı kimyon, pul biber ve tatlı toz biberim var. Ayrıca bir miktar da tuz kullanacağım. Öncelikle 3 adet kapya biberimi airfryer içerisinde közleyeceğim. Sizler dilerseniz ocak üzerinde közmatikte ya da fırın içerisinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Kapya biberlerimi airfryer'ın tel sepetine yerleştirdikten sonra yanlarına da tost ekmeklerimi koyuyorum. Tost ekmeklerimin biraz böyle kızarıp kıyır kıyır olmasını istiyorum. Sonrasında kapya biberlerimi bir bıçak yardımıyla da üzerine böyle birkaç kez batırarak delikler açıyorum ve sonra tel sepetini haznenin içerisine yerleştiriyorum. Airfryer'da manuel ayarda 200 derecede 12 dakikada kapya biberlerimi közleyeceğim. Öncelikle cihazımı çalıştırıyorum ve son 5 dakika kala cihazımı durduruyorum ve sonrasında içerisindeki kızarmış olan ekmeklerimi çıkartıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ekmekler çok güzel kızardı. Kızarmış ekmek kullanırsanız lezzeti daha güzel oluyor. Şimdi de kapya biberlerimi de altın üstüne getiriyorum ve tekrar son 5 dakika kadar daha çalıştırmaya devam ediyorum. Evet, manuel ayarda 200 derecede toplamda 12 dakikada kapya biberlerim çok güzel közlendiler. Onları şöyle kenara alıyorum ve sonrasında bir buzdolabı poşetinin içerisine yerleştiriyorum ve bu sayede kapya biberlerimin dış kabukları daha kolay soyulacaktır. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirmiş olduğum kapya biberlerimi şöyle iyice bir ağzını da kapatıyorum ve 1-2 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Sonrasında kesme tahtamın üzerine alarak kapya biberlerimi güzelce bıçak yardımıyla soyuyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, kapya biberlerimin dış kabuklarını soyup içerisindeki çekirdeklerini de çıkarttıktan sonra artık muhammaramızı hazırlama işlemine geçebiliriz. Bunun için ben tüm malzemeyi robot içerisinde çekeceğim. Böyle daha pratik oluyor açıkçası. Ayrı ayrı tüm malzemeyi robot içinde çekip dilerseniz ayrı bir kasede birleştirebilirsiniz. Ama hepsini bir anda attığınızda daha pratik bir şekilde muhammaranızı hazırlayabiliyorsunuz. İlk aşamada közlemiş olduğum kapya biberleri ve sonrasında yine kızarmış olan ekmek dilimlerimi robotumun içerisine yerleştiriyorum ve şimdi içerisine cevizlerimi ilave ediyorum. Sonrasında yarım çay bardağı zeytinyağımı ekledikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçamı ve 1 yemek kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. Şimdi de içerisine kimyon, pul biber ve toz biberimi ilave ediyorum. Benim salçalarım biraz tuzlu olduğu için ben çok az tuz ilave ettim. Sizler damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirip tuz miktarını değiştirebilirsiniz. 2 adet sarımsağımı da ekledikten sonra son olarak nar ekşimi ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi yeterli olacaktır. Tüm malzemeyi rondonun içerisine yerleştirdikten sonra artık rondomu çalıştırıyorum ve tüm malzemelerin güzelce karışmasını sağlıyorum. Muhammara tarifi 5 dakika içerisinde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, et yemeklerinin yanına çok yakışan ya da dilerseniz kahvaltıda tüketebileceğiniz çok lezzetli bir sos oluyor.
Evet, muhammaranın son kıvamı bu şekilde. Şimdi servis tabağına alarak süsleme işlemine geçebiliriz. Ben böyle servis tabağına aldıktan sonra ortasına biraz zeytinyağı gezdirdim ve kenar kısımlarına da ceviz rendeledim. Şöyle yakından size son halini de göstermek istiyorum. Tadı aynı acuka'ya benziyor ama bence acukadan çok daha güzel. İçerisindeki közlenmiş kapya biber ve nar ekşisi muhammaranın lezzetine lezzet katıyor. Şöyle bir dilim kızarmış ekmeğin üzerine sürüp tüketmek de çok güzel oluyor açıkçası. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.